Hayal Dünyam Hobi kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan Kara. Bugün bu bölümde görmüş olduğunuz hem kız hem de erkek çocuklarımız için tasarlamış olduğum bluzun anlatımını yapacağım. Anlatımına geçmeden önce kullandığım malzemeler ve ölçüleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kullandığım malzemeler %100 koton merserize bir ip kullandım. Hem ilkbahar hem de yaz döneminde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz harika dokuda bir ip. Yakmaz ve terletmez. Dediğim gibi önce kullandığım malzemeler ana rengim için beyaz, yarnart, Luxor Giza koton kullandım. %100 merserize koton bir iptir. Renk kodum 1200. Böyle yumağı aldığınız zaman mavi gibi, çivit mavisi gibi bir renk var içerisinde. Ördüğümüz zaman tam kar beyaz oluyor. Gerçekten güzel bir ip. Dokusu da çok güzel. Diğer renklerimi Lamia Merserize koton olarak kullandım. Biraz örmesi zor arkadaşlar. Yarn Art'ın ipi dokusu gerçekten güzel. Açılmıyor. Ama bunu örerken maalesef ki şu şeyler açılıyor. Açıldığı için de örerken biraz sıkıntı yaratabiliyor ama renkleri gerçekten dokusu çok güzel. Sadece işte biraz sıkma yapılmamış sanırım ipte. Ondan kaynaklı ama renkleri gerçekten güzel. Renk kodlarını maalesef veremiyorum çünkü ip şeylerin kağıtlarını attığım için bunları geçen sene almıştım. Attığım için bulamadım. Renkler zaten tek renktir. Lamia Merserize koton diye aratırsanız bulursunuz. Bu da %100 koton bir iptir. Şimdi beyazdan 3 adet aldım. 3 adetten bu kaldı. 1-2 yaş aralığında bir ölçüdür bu. Diğer renklerimden de birer adet almanız yeterli olacaktır. Ön tarafta böyle bu şekilde renkleri kullandım. Arka tarafta bu şekilde renklendirme yaptım. Siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben bu tasarımı yaparken Benetton Lacoste tişörtlerinden feyz alarak yaptım. Yani düşündüm bu şekilde yaparım renklerini diye. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz renklerini. Ölçülerime gelince videoda 1-2 yaş aralığında kullanıma uygun ölçülerdir. Büyütmesi de çok kolay, küçültmesi de çok kolay. Şimdi şöyle hemen ölçülerini vermek istiyorum. Beden genişliğimiz 27 santim. Omuzdan etek ucuna 31 santim. Kol boyumuz düşük omuzdur. Şu başlangıç noktasından itibaren lastiğe kadar 11 santim. Omuzumuz düşük omuzdur. Burası şuradan itibaren yakaya kadar 7,5 santim. Ölçülerimiz bu şekilde. Dediğim gibi büyütebilir, küçültebilirsiniz. Çok kolay. Beden genişliğinizi almanız yeterlidir. Nako bebek örgü ölçüleri var. Oradaki beden genişliği alıyorsunuz. Zaten lastikten başlıyoruz. Lastik ölçüsünü o noktaya getirdik mi üst taraflarında ayarlaması çok basit, çok kolay arkadaşlar. Videonun içerisinde size yollarını, yöntemlerini gösteriyorum zaten. Kullandığım tığımı 2,5 numara. Bir adet makas, 2 adet düğmeden oluşmakta. Dediğim gibi kolay, çok basit, hızlı bir şekilde de örülüyor. Şimdi sizin de malzemeleriniz hazırsa hadi hep birlikte bu güzel bluzumuzu örmeye başlayalım. Bluzumuza lastik kısmıyla başlıyoruz. Şöyle 12 tane zincir çekiyoruz öncelikle. Bir tane zincir çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir çektikten sonra 11 tane yuvayı kullanıyoruz. Şöyle 11. yuvaya batıyorum. Sık iğne yaparak bütün yuvalara batarak geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. yuvaya batıyorum.
Örgümün ön yüzü burası. Bunu şu şekilde döndürüyorum. Döndürmeden önce bir zincir çekiyorum ve bunu bu şekilde döndürüyorum. Burada gördüğümüz yuvaların içerisine batacağız. Bakın zincir çektiğim burası, hemen arkasındaki yuvaya batıyorum ve sık iğne olarak çıkıyorum. 1 2 3 tam ortaya yuvaya ön kısma doğru batıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve sonuncu şurada bir yuva daha var, 11. Bir zincir çekiyorum. Örgümü bu şekilde döndürüyorum. Ve yine buradaki bütün yuvaları ön taraftakine batarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar 11 tane sık iğne yapıyorum. Lastiğimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle sıra sonuna geleyim. Şu sondaki 11. yani sayarak yaparsanız çok iyi olur. 11. yuvaya batmayı unutmayın. Battıktan sonra bir zincir çekip örgümüzü bu şekilde döndürüp sırayla bu şekilde lastiğimizi büyüteceğiz. Şimdi kaç yaş yapmak istiyorsanız bebek örgü ölçülerinde beden genişliği var. O genişliğe göre buradaki lastiğimizi büyüteceğiz. Ben şimdi istediğim ölçüye gelene kadar lastiğimi büyütüp geliyorum. Ve her yuvaya battığınızda sayarak yapmayı unutmayın. Lastik kısmını 27 santim olacak kadar uzattım. Yalnız bu lastik kısmımız şöyle ilk ördüğümüz için böyle bir esneyecektir. Esneterek koymayın çünkü üstte ördükçe toplayacaktır. O yüzden mümkün mertebe şöyle bir arada büzüştürerek yaparsanız doğru ölçüyü de elde etmiş oluruz. Şu anda benimki 27 santim ve 35 tane böyle bir sıram var. Şuradan itibaren sayıyoruz. Şu tırtıkları sayıyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35. Örgümün şöyle üst tarafındayım. Şimdi bunun önün arkası, burası arka kısmı, hani arka kısım derken iç kısım. Şöyle çevirdiğimiz zaman böyle bir gözükecek. Böyle bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Burada sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki ilk boşluğuma batıyorum. Sık iğne olarak bir tane başlıyorum. Hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum. 2 yanındaki boşluğa batıyorum. 3 şöyle yakın çekeyim. 4 buraya 5 şuraya sakın batmayın, yani büyük bir boşluğa batmayın, yani komple almayın, böyle alt kısmı almayın çünkü sıra kayacaktır. Şöyle şu ön kısımdaki, bakın şöyle hemen sayalım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sıra sonuna geldim. Toplamda 68 tane sık iğne, şu dipteki son 68 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi örgümüzün aslında burası ön yüzü. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Tığ üstümüzü aldık. Burası zaten bir trabzan olarak kabul ediyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonuna kadar 68 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yani işliyoruz. Sıra sonuna geldim. Toplamda 68 tane ikili trabzanımı tamamlamış oldum sıra sonuyla birlikte. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir boşluk atlayıp yandaki boşluğa batıyorum. Bakın buranın dibine batmıyoruz. Saymıyoruz. Yanındaki boşluğu sayıp hemen onun yanındakine batıyoruz. Burası bunun zaten. Bir tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp yandaki boşluğa batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Bir boşluk atlıyorum. Her boşluk arasında da bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp bir zincir çekiyorum ve ikili trabzanlarımı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Bir zincir çektim, bir boşluk atladım. İkili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna geldim. Burada 3 zincir çekip üst sıraya geçmiştik. Şuradaki köşe noktasına batıyoruz. Ve toplamda 33 tane böyle yuvamız oluşmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Toplamda 33 tane yuvamız oluştu. Şimdi başka bir renge geçeceğiz. Hemen diğer rengimi alıyorum. Şuradan kaymaması için. Şimdi bu zincirimin içinden bu zinciri çıkartıyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu zincirimin içinden bu zincirimi çıkartıyorum. Yeşili şöyle çektim. Bunu da bir tane zincir kitleyip arka tarafı dönüp 2, 3 yaptım. Şimdi burayı birlikte bağlayacağız ama tığ üstümüzü aldık. Bu yuvaya batıyorum. 1 ve 2 tane bu yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Bununla birlikte 3 oluyor. Bu arada da bu ipimizi keselim. Burada bir düğüm atabilirsiniz. Evet, farklı renge geçtim. Şimdi her yuvaya 2 tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 68 tane trabzanımız olmuş olacak. Şimdi 2 taneyi buraya yaptım. 2. Başta da bir tane vardı. 3, 4, 5. Her yuvaya 2 tane ikili trabzan denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve toplamda 68 tane ikili trabzanımız olacak.
Pardon. Son sıraya geldim. Son yuvamızdayım. 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir de köşeye dibe batıyorum. Buraya 3 zincir olan yuvaya batıyorum. Şöyle alt kısımdan alayım. Tam düz dursun. Yani şununla birlikte bakın burada bir, ortada 2 tane var. Toplamda 68 tane trabzanım olmuş oldu. Burada da aynıydı. Köşe başlangıcım var. Bir tane, ortada 2 tane. Burası da aynı şekilde. Şimdi burayı saydığınız zaman 68 tane olması gerekiyor. Şimdi ön tarafa dönüyor, arka tarafına dönüyorum. 1 2 3 4. Böyle zincir yapacağım zaman 4 tane çekiyordum. Ne yapıyorduk? Bu dibi saymıyordum. Burada bir boşluk atlayıp hemen buraya batıyordum. Bir boşluk atlayıp bir sıra böyle kafes yapacağız. Bir sırada trabzan geçeceğiz. Örgümüzde başka model yok. Örgümüzün arka tarafını komple omuz kısmına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ikinci renge geçeceğim bu sırada. Bu sırayı geçtikten sonra ikinci rengi geçiyorum. Sıra sonuna geldim. Burada zincir çektiğimin tepe noktasına batıyordum. Bu köşenin düzgün durması için. Ve burada diğer rengimize geçeceğiz. Önce kesmeden önce şurada bir zincir çıkartıyorum. Bunun içinden geçirip burayı sıkıştırıyorum. Yeşili kesebiliriz. Bir tane şöyle burada bir düğüm atalım. Evet, sonuncu renk değiştirmem. Eğer siz daha renkli istiyorsanız renk değiştirirken trabzana geçerken ikinci renge geçiyoruz. Yani bir tane böyle kafeslerimiz, bir tane de böyle trabzanlarımız oluyor renk sırasına göre. Şimdi 3 zincirim var. Geliyorum boşluğuma 1 2 tane ikili trabzan, bütün boşluklarıma bu şekilde baştaki ile birlikte, bu baş ve sondaki ile birlikte 68 tane trabzanımız oluyor. Şimdi bu arka taraf olduğu için arka tarafı istediğim uzunluğa gelecek şekilde devam edeceğim ama ana rengimize geçeceğiz. Hani renk olarak mint yeşili, yağ yeşili, sarı, sonrasında beyaza geçeceğim ben. Beyaza geçtikten sonra da, yani beyaz kısmını göstermeme gerek yoktur herhalde, geçişi gösterdim. Beyaz kısmını da ilave edip ense kısmına kadar ilerleteceğim. Yani belli bir uzunluğa getireceğim. Orada bir omuz çalışmamız olacak. Ondan sonra da ön parçaya başlayacağız. Evet, bluzun arka kısmını istediğim ölçüye getirdim. Yani şuradan omuz kısmını yapacağız birazdan. Omuzdan itibaren etek ucuna kadar 31 santim olarak yaptım. Şöyle.
Tam 31 santim. Birazdan omuz kısmını yapacağız. Yalnız örgümüzü yukarı doğru örerken şöyle bir esneme, yukarı doğru esneme oluyor. Yanlardan muhakkak şöyle esnetin. Bir de sıkı örmeyin. Sık örerseniz bayağı küçük olabilir. O yüzden mümkün mertebe bol örmeye gayret gösterin. Şimdi omuz kısmımız düşük omuz olacağı için normalde bebek örgü ölçülerinde omuz ölçüsü var. 5 santimdir bir yaşta. Ben bunu düşük omuz olacağı için 8 santim olarak aldım. Yani 3 santim bir düşüklük verdim. Şöyle buradan itibaren 8 santimi ölçtüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kutu. Sağ tarafta 10 kutuda, sol tarafta ayırdım. Şöyle boşluk olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane kutuyu ayırdım. Burayı omuz, bunlar omuz. Burası da ense kısmı. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Aslında bu örgünün arkasını da önünü de rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kutulara trabzan dolduracağız omuza kadar. 10 tane kutuyu ikili trabzanlarla dolduruyorum. Bir sıra buradan, bir sıra da öteki taraftan yapacağız. Ve arka kısmı bitirmiş olacağız. Bu da arka kısımda böyle bir ensede kesinti, bir ovallik olacak, yuvarlaklık olacak. Dokuzuncu kutuyu doldurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. kutuyu dolduruyorum. Ve ipimi bir zincir çekip kesiyorum burada. İyice çekip şimdi buradaki 10 tane kutuyu aynı şekilde dolduruyoruz. Bir tane zincir çıkartalım ipimizden. Hemen ayraçla ayırdığım yere şöyle etrafından döndürüp bir zincir şeklini aldım. Bir yandan da ipimi arkada yediriyorum. 2 tane trabzan burada. Sıra sonuna kadar. Ve burayı da bitirdikten tamamladıktan sonra burada da ipimizi kesiyoruz ve arka tarafı tamamlamış oluyoruz. Evet, ensemizin oyuntusunu da tamamladık. Ayraçlarımızı çıkartabilirim. Gelelim ön parçamıza. Ön parçayı ben biraz hazırladım. Şimdi arka parçamızın lastiği burası 35 sıraydı. Şu dip kısım hariç şu şekilde tırtıkları saydığımız zaman 35'ti. Trabzanlarımız da 68'di. Burada 37 tane lastiğimiz var. Şu hariç şunu saymıyorsunuz. Şu tırtıklar 37 tane. Trabzanlarım 78.
Burada kutularımız 33 taneydi. Burada kutularımızda 36 tane kutumuz var. Şimdi ön, arkadan biraz büyük olması lazım. Ön kısmı, göğüs kafesimiz biraz daha geniş olduğu için ön tarafı biraz daha geniş yaptım. Çok az farkla. Yani siz de büyütürken bu şekilde önden birkaç kutu daha fazla yapabilirsiniz. Gelelim uzatmasına. Şimdi biz arka tarafı şu trabzanlardan sayıyorum. Bunlar bir takım olarak düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra trabzan olarak yapmıştık. Ben şu omuz bitiminden kol evine kadar ölçüyü alıyorum. Şöyle normalde bir yaş bebek örgü ölçülerinde internet sitesinde kol evinden sonra uzunluk var. Oradaki ölçüyü alabilirsiniz. Şimdi burası normalde 11 santim olması gerekiyor. Ben biraz daha geniş olsun istiyorum. 12 santim alıyorum. Yani 1 santim fazla alıyorum. Bu kısmı 12 santim olarak aldım. Kol evimi belirledim. Yaka çalışmamız yani ön tarafın lastik yaka çalışmasını kol eviyle birlikte başlayacağım. Ondan dolayı kol evi yerine ayarladıktan sonra yakamı da burada başlayacağım için alttan yukarıya kol evine kadar geleceğim. Geldiğim yerde yaka kısmına başlayacağım. Şimdi kol evimi belirledim. Sizler de ölçüye göre kaç yaş yapıyorsanız önce kol evini belirliyoruz. Kalan sıra sayısı kadar da ön kısmını aynı şekilde arkayla aynı şekilde tamamlıyoruz. Ben de arkayla arkada olan bu sıra sayısını önde tamamladım. Geldim hem yaka çalışmasına. Şimdi benim sıra sayım şöyle sayısını da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane şöyle trabzanım var. Üstte de kafes var. Sonrasında trabzan çalışması yaparken ön yaka çalışması yapacağız. Sıra sayımı her şeyimi ayarladım. Şimdi biz bu arkada 10 kutu omuzlar için ayırmıştık. 10'ar kutu. Burada da omuzlar için 10'ar kutumu ayırıyorum. Yakamın ortasını belirlemek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane burada, 10 tane de burada ayırdım. Buradaki sayı tam orta noktasında eşit şekilde ilmek kalacak şekilde yani kare kalacak şekilde ortaladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5 tane bu tarafa alınca ortada 6 tane kutu kalıyor. Bu da ikişerli trabzanlardan 12 tane lastik sayısını elde etmiş oluyorum. Bu da benim yaka sayım. Yani şuradaki lastik sayımla buradaki sayım hemen hemen aynı. Bunu ayarladıktan sonra geliyorum yaka çalışmama. Yaka çalışmamız için biz buradan başlayıp bu yakaya kadar aynı şekilde örmemizi devam edeceğiz. Ta ki omuzdan 1, 2 yani şu sıraya gelene kadar burayı aynı şekilde devam edeceğiz. Sonrasında şuradaki yaka kesimini yapacağız. Yani benim kaç sıra daha gitmem gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yani şu trabzanlı 5 sıradan şu yaka çalışmamı 5 sıra daha tamamlayacağım. Şimdi onu gösteriyorum. Yaş büyüttüğünüz zaman da şu yakada bir oyuntu olması gerekiyor. O oyuntu için burayı biraz daha geniş tutarsınız. Yaş aralığına göre buradaki oyuntuyu biraz daha tutabilirsiniz. Yetişkinlerde biraz daha fazla tutabilirsiniz. Yani burada bir sayı standardı yok. Göz kararıyla bu yaka oyuntusunu biraz daha aşağı alabilirsiniz yaşa göre. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Normal. İkili trabzanlarımı kutulara dolduracak şekilde öndeki lastik yerine ayırmış olduğum şuradaki lastik yerine kadar komple örüyorum.
Buradaki ayracımı çıkartıyorum. Biliyorsunuz omuzda kalacak 10 kutu yeri burasıydı. Bunu çıkartıyorum. Buraya kadar devam ediyorum. Sadece yerlerini belli etmek için ayırmıştım. Evet, son kutuya geldim. Burada 2 taneyi dolduruyoruz. Ve sıra sonunda nasıl yapıyorduk? 2 doldurup trabzan başına batıyorduk. Aynı burada da öyle trabzan başına batıp ondan sonra döneceğiz. Yani şu trabzanın başına batıyoruz. Ve ondan sonra dönüş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi kutuları aynı şekilde döneceğiz. Çünkü öteki türlü 2 yapsaydım bu sefer şuraya batmanız gerekecekti. Daralacaktı orası. Şimdi bir boşluk atlayıp hemen yanındakine batıyordum. Bakın buranın sıra sayısına denk geliyor. Bir tane zincir çektim, bir boşluk atladım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonundakine tepe noktasına batıyorum. Hemen bakıyorum kaç kutum oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kutum var. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ön tarafa dönüp ikilileri tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar. Burada yine buradaki tepe noktasına 2 tane dolduruyoruz. Tepe noktasına batıyoruz. Şimdi benim verdiğim yere kadar sırasını dolduruyorum hemen hızlı bir şekilde. Yakayı istediğim uzunluğa gelecek şekilde ayarladım. Şimdi şöyle tam yerini getireyim. Evet. Son 2 tane şöyle trabzan kaldı. Bakın bir iki tane de kutucuk şeklinde. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 tane kutucukla birlikte 9 sıramı tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi omuza kadar burada bir kesim yapıyoruz. Kesim yaptıktan sonra omuzu tamamlayacağız. Şimdi burayı sık iğne ile de dönebilirim ama sık iğne ile dönmeyeceğim. Çünkü sonrasında burada bir sık iğne etrafında geçeceğimiz için burada ipimi kesiyorum. Ve ipimden bir tane zincir çıkartıyorum. Bu trabzanları örgümüzün arka tarafında zaten örüyorduk. Hemen geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kutucu atlıyorum. Şuradaki yere batmam gerekiyor. Hemen onun sayısını da vereceğim. Yani burada 10 kutu kalması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada hemen yanlış yere batmayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şuraya batıyorum. Bir, iki, şöyle etrafından döndürüp 3. Pardon, burada sadece zincir çekecektim. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Hemen
Bir boşluk atlıyorum. Bakın buraya batmıştım. Bir boşluk atlayıp hemen buraya batıyorum. Şu ipi arka tarafta daha sonrasında yediririz. Ve 10 tane kutu olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir çektim. Trabzanlarımı dolduruyorum. Sıra sonuna geldim. 1 2 ve zincirimin tepe noktasına batıyorum. Bu şekilde kesmemizi de yapmış olduk. Şimdi bir kutu ve bir trabzan yapıp buradaki sıramızı tamamlamış olacağız. 1 2 3 4 döndüm. Bir boşluk atladım. Bakın burayı saymıyoruz. Bir boşluk atladım. Hemen yanındakini, zaten şuradaki trabzanın hemen sırasına denk geliyor. Bu şekilde de kaymamış oluyor. Buna dikkat ederseniz trabzanlarınız yerleri, yani kutuların yerleri kaymamış olur. Bir, iki, üç. Örgümün ön yüzüne döndüm. Buradaki son sıramı yapıyorum. Hemen karşılıklı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra yapıyor. Buradan da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. sırayı yapıyorum şu anda. Tamamlamış oluyorum. Yakamızın diğer tarafında aynı bu şekilde tamamlayacağız. Evet, sıra sonuna geldim. 2 taneyi doldurduktan sonra 3. trabzanın tepesine battım. Bir zincirle birlikte ipimi burada kesiyorum. Evet, yakamızın bir tarafını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer yakamızın bu tarafını da aynı bu şekilde, aynı sıra sayısıyla aynı şekilde burada tamamlıyoruz. Buradan gelmiştik. Yine bu noktadan başlayacağız. İpimi aldım. Bir zincir çıkarttım. Şurada işaret koyduğum yerden, bakın şimdi trabzan olarak gidiyoruz. Buradan itibaren
Yine burası gibi olması gerekiyor. Bakın üçlü buradan çünkü dönüş yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu ortaya 2 tane dolduruyoruz. Hemen yana 2 tane. Bu arada şu ipi de arkada yedirebilirsiniz. Diğer tarafında yaka kısmını hazırladım. Şimdi burada ip koparttığımız gibi burada kopartmamıza gerek yok. Buradan başladım. Gittim, geldim, gittim, geldim, gittim, geldim. Buradan geri döndüm. Kutucukları yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kutuyu yapıp hemen buradan geri döndüm. Geri döndükten sonra buradaki sıramı tamamladım. İpim bu noktada. Yani bu tarafta ip kopartmaya gerek yok. Şimdi buradaki ipi de kesmedim. Çünkü omuzları birleştireceğiz. Bu örgümüzün hemen arka tarafını çeviriyoruz. Ön yüzü bu şekilde. Bakın buranın ön yüzü, diğerinin arka yüzü şöyle arka uçlar birbirine denk gelecek şekilde dış taraftan arkalar üst üste geldi. Bu şekilde de ön yüzler birbirine bakıyor. Şimdi burada buradaki kutular birbirine denk gelecek şekilde sırasıyla birleştirmemizi yapacağız. Şimdi şu tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde bir tane çıkarttım. Karşılıklı birbirine denk getirmiş oldum. Şimdi bakın bu ip şu anda altta. İkinciye batıyorum burada. Zincir çıkarttım. Bu şekilde. Burayı sıkı tutmayın, kasmasın. Buraya battım. Karşı tarafa üçüncü zincirin tepe noktasına batıp ve kaydırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şöyle yakın çekmeye çalışayım. Buradakiler birbirine denk gelsin. Kaydırmamaya dikkat edin. Özen gösterin. Son iki yuvaya geldi. Burada zaten bir zincir çekmiştik. Şimdi burada da bir zincir çekiyorum. Bu sırayı sık iğne olarak geçeceğiz. Şunu da arkaya tarafa alalım. Şimdi örgümüzün arka tarafını sık iğne geçip bu omuza geleceğim. Bu omuzu birleştireceğiz. Hemen şunun tepe noktasına batıyorum. 1 2 3 buraya bir tane, bir yandan da ipi yediriyorum. Her boşluğa 2 tane gelecek şekilde sık iğne yaparak geçiyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki,
İplerim karıştı, bir dakika. Şuraya battım. Şuraya batıyoruz. 1 2 ve 3. Hemen şöyle diğer yakayı alıyorum. Buradaki tepe noktasına batıyorum. Bakın. Şuradaki tepe noktasına batıyorum. Buradaki tepe noktası ve kaydırdım. Sıralarına dikkat edin. Burayı çok sıkmayın ki burası kasmasın. Çok sıkı yapmayın. Sonuncuyu da birleştirdim. Burada ipim var. Şöyle yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Burayı da böyle birleştirmiş olduk. Buradan sık iğne geçerken bu iplerimizi, kenardaki iplerimizi hepsini yedireceğiz. Şimdi yakaya geçmeden önce şu kenarlarımızı toplamamız gerekiyor. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi bu kenar kısmını önce yapacağız. Burada kol altına, yani kol evinde bir yer işaretlemiştik. Omuzdan itibaren buraya kadar bir sık iğne geçeceğiz. Hem bu kenardaki iplerimizi yedirmiş olacağız, hem de birleştirmesini yapacağız. Şimdi bir tane zincir çıkartalım. Bu kenarı hangi renkle geçmek isterseniz onunla yapabilirsiniz. Şöyle baş noktaya battım. Buradan bir tane zincir çıkarttım. Bu iplerimi de arka tarafta yedireceğim. Şimdi her yuvaya batarak bir sık iğne oluşturuyorum. Bu kadar yeterli. Lastik kısmına geldim. Şimdi burada bir sık iğne yeri vardı. Buradaki şu tepe noktasına batıyorum. Çok aşağı batmamak için. Buraya da battım. Şimdi geldim, burada bir trabzan var. Bu trabzan olan yerlere 2 tane, 1 2. Bir de böyle zincir olanlar var. Buralara da 3 tane. 1 2 ve 3. Buraya 2 tane, 1 ve 2. Bakın bir yandan da buradaki ipleri yediriyorum. Bunları yedirdiğim yeterli. Buraya 3 tane, 1 2 ve 3. Zincir çektiğim yerlere 3 tane sık iğne.
Trabzan olan yerlere 2 tane sık iğne şeklinde şöyle iplerimde yediriyorum. Kol altındaki işaret koyduğum yere kadar geleceğim. 1 2 şöyle ve 3 1 2 buraya 3 tane 1 2 ve 3 buraya 2 tane 1 ve 2 Evet, işaretlediğim yere geldim. 1 2 ve 3 hemen karşı tarafa ipi hiç kopartmadan buraya denk gelen sıra sayısına batacağım. Bakın ne yapmıştık? 1 2 3 4 5 6 7 burada da aynı 1 2 3 4 5 6 7 yani buradaki boşluğa batmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Pardon, tığ üstü almadan batacağız. Sık iğne şeklinde. Burada birleştirmemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3 1 2 aynı burada yaptığım gibi burada devam ediyorum. 1 2 ve 3 1 2 karşı tarafta yaptığım gibi her yuvaya batıyorum. Şimdi burada birleştirmemizi yapacağız. Aynı omuzda yaptığımız işlemi burada yapacağız. Şimdi bu bir zincir çekmiştik. Bunun hemen şuradaki tepe noktasına batıyorum. Pardon. Bu zincir çektiğim ilk şuraya batacağız. Ve çekip burayla birleştiriyoruz. Şimdi birbirine denk gelecek şekilde yuvaları hemen bakıyorum. Evet. Buna batıyorum. Karşıdakine batıp
Son sıraya geldim. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi direkt ipi hiç kopartmadan kolumuza geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi kenar kısmına da geçmiş olduk. Buradaki iplerimizi de daha fazlasıyla da elimizle veya da iğne yardımıyla veya da tığ yardımıyla yedirebiliriz. Yeter ki buradan bunlar çıkmasın. Şimdi gelelim kolumuza. Buradan ayrıca çıkartabiliriz artık. Bir, iki zincir çektim. Bu yuvaya bir tane daha batıyorum. Önce şu yapmış olduğumuz trabzanlarla başlıyoruz. Şimdi boşluklarımıza ikişer tane trabzan gelecek şekilde bir sırayı böyle geçiyoruz. Burada bütün hepsine ikişer tane bu şekilde ikili trabzanlarımızı dolduralım. Omuza geldik. Buraya da iki tane yapalım. Tam şunun orta noktasına batalım. Buradan buraya battığımız gibi buraya da batalım. 1 ve 2. Tepe noktasına batıyoruz ve kaydırmayla birleştiriyoruz. Kolumuzun etrafından, kol altından itibaren başlayarak bütün bir etrafını ikili trabzanlarla geçtik. Şimdi bu şekilde kafeslerimizi yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığ üstümü aldım. Hemen burada yanındaki boşluğa batıyorum. Yani şuraya. Şunun tepe noktasına batıyorum. Ve bir zincir çektim. Bir boşluk atlayıp yanındakine.
Bir boşluk atlayıp yanındakine bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp yanındakine bir boşluk atlayıp yanındakine. Bu şekilde tam tur dönüyoruz. Bir zincir çektim. Tepe noktası batıyorum. Bir zincirle kaydırıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Her boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası bu şekilde devam edecek. Kolu istediğim ölçüye getirdim. Ben kısa kol yapacağım için isterseniz uzun kol da yapabilirsiniz. Kısa kol yapacağım için şuradaki trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane de kutuları yaptım. Toplamda 9 santime denk geliyor. Şöyle buradan itibaren 9 santim. Dediğim gibi isterseniz uzatabilirsiniz. Şimdi son sıradayım. Şöyle birleştirme noktasındayım. Bir zincir çekip şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırıp birleştirdim. Şimdi şu araya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırayı sık iğne olarak geçeceğiz ama bir tane tek, bir tane çift olarak bütün sırayı geçeceğiz. Yani tamamen sıkmayacağız. Bir tane kolu deneme yaptım. Bu şekilde olacak kolumuz. O yüzden bir kutuya çift, bir kutuya tek sık iğne yapacağız. Bakın tek, bir, iki. Buraya bir tane, bir, iki. Buraya bir tane, bir, iki. Buraya bir tane, bir, iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Evet, son sıraya geldim. Çift, burası tek. Zaten çiftle başlamıştım. Burada tepe noktasına batıp kaydırıp burada ipimi kilitliyorum. Bir zincir daha çekebilirsiniz. İpimizi kesiyoruz. Bunu daha sonrasında arkada muhakkak yedirin. Şimdi istediğiniz rengi alabilirsiniz. Kol lastiğimizi renkli yapıyoruz. İsterseniz kesmeden beyazla da devam edebilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çıkarttım. Bu başlangıç bitiş noktasına batıp burada 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Etek lastiğimiz 11 taneydi burası. Ama burada biz 8 tane yapacağız. Şimdi 9 tane zincir çektim. Hemen bak bu 9. çektiğim zincirin altının hemen yanındaki boşluğa tığ üstüsüz batıyorum. Zincir çıkartıp ikisinin içinden çıkartıyorum. Yani sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu en son şurada 8. zincire batıyorum. Yani burada yaptığımız lastiğin aynısını kolda yapacağız. Şimdi burada hemen üstündeki yuvaya batıyorum. Tığ üstüsüz kaydırarak zincirimden çıkartıyorum. Bir tane daha üste batıp kaydırarak çıkartıyorum. Yani buradaki geldiğim zinciri buraya bağlayıp buradaki gideceğim zinciri buraya bağlayıp dönüyoruz. Şimdi arka tarafa döndük. İpimiz ön tarafta. Bakın. Şurada ilk yuvaya batacağız. Buradakine değil. Şöyle bakarsanız bu şu yuvaya batacağız. İpim ön tarafta. Burayı çok geniş bırakmayın. Şöyle yuvaya batıyorum. İpim ön tarafta, aldım, çektim. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir zincir çekip örgümün ön tarafını çeviriyorum bu şekilde. Bakın zincir çektiğime batmıyorum. Hemen onun önündeki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. yuvaya batıyorum. Bakın buraya zaten batmıştım, birleşmiştim. Hemen üstündeki yuvaya kaydırarak bir üstteki yuvaya 2 kaydırma yapıp ön tarafa yani arka tarafa dönüyorum. Hemen baştaki yuvaya batıp sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
bir zincir çekip tekrar ön tarafa dönüyorum. Bu şekilde şu bütün etrafını dönüyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Ben şimdi bütün etrafını bu şekilde kolumun döneceğim. Yalnız buradaki sıraları muhakkak sayın ki atlamış olmayın. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. yuvaya batıp burada da 2 tane, bakın bu birleştirdiğimi değil, hemen yanındaki üstündeki 1 ve 2 kaydırıp örgümün arka tarafını dönüp arka tarafını geçiyorum. Hep ön taraftakilere batıyoruz. Şimdi kolu tamamlayıp geliyorum. Kol lastiğimin son sırasındayım. Şimdi buradan bu tarafa doğru geldim. Burada bir tane batacak yuvam var. Buna batıyorum öncelikle. Daha sonrası burada ilk battığım yuvaya da batıyorum. Kaydırdım. Arka tarafı dönüyorum. Önce bu sırayı örüyorum uca kadar. Burada bir zincir çekiyorum. Örgümün şöyle ön yüzü iki yüzüne birbirine bakacak şekilde şöyle katlıyorum. Bakın. İç kısmı bize bakıyor şu anda. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki en baştaki tepe noktasına batıyorum. Şuraya. Buradan bir zincir çıkartıp bunun içinden kaydırarak çıkartıyorum. Daha sonrasında ikinci yuvaya batıyorum. Buradaki yuvanın ön kısmına şu ortalar batıyordu ki her zaman. Yine aynı o yuvanın ön kısmına batıp komple almıyorum. İkisinin içinden çıkartıp arkadaki zincirim içerisinden kaydırıyorum. İpim ikiye ayrılıyor. Kaydırdım. Şimdi buradaki yuvaya batıyorum. Buradaki yuvaya ortaya batıyorum. İkisinin içinden bir zincir çıkartıp arkadakinden kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmemizi iç kısımda yapıyoruz. Tam birbirine denk gelecek şekilde bakın son yuvama buradaki de son zincirime batıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Bakın bu iç kısmı, bu da dış kısmı. Bu şekilde kolumuzu da birleştirmiş olduk. Şimdi iki tarafın kolunu da ben tamamladım. Burayı da tamamladım. Orayı da tamamladım. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer kolda yapıyoruz. Bu tarafta göstermeme gerek yok. Örgünün ön yüzünde başlayıp birleştirip buradan gelip kola başlıyorduk. Şimdi hemen yaka işlemine başlayalım. Beyaz ipimizi alıyoruz. Öncelikle yakamızın etrafından bir sıra sık iğne geçeceğiz. Geçerken de şurada biraz ovallik yapmak istiyorum. Şimdi burada ipini kesmiş olduğumuz yer var. Hem onu saklamak adına buradan başlayalım. Şöyle bir düğüm atalım tam dip noktasına kadar. Hem ipi saklayacağız. Şöyle iyice sıkıştıralım. Şimdi bir sıra bütün etrafından beyazla sık iğne geçeceğiz. Daha sonrasında istediğiniz renkle yaka çalışmasına başlayacağız. Şimdi şuradan hemen bir tane sık iğne çalışması başlattım.
Bu zincir çekmiş, trabzan yapmış olduğumuz yerler 2 tane. Aynı kolda şu kenarda yaptığımız gibi. Bunlara 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Buraya 2 tane. 1 ve 2. Boşluklara 3 tane. 1, 2 ve 3. Arka tarafta da bu ipi yedirmiş oldum. Şimdi bunu böyle çektiğimiz zaman kayıyor. O daha sonrasında ben onu tığla bir ardı geri, yani iğne ardı gibi yapıyorum. Şu şekilde, hani tekrar çıkmasın asıldığında, şu şekilde daha bir sağlamlaştırmış oluyorum. Bakın. İp yedirirken buna da dikkat edersiniz. Şimdi orada 3 tane çalışmayı yaptık. Burada 2 tane. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Ne çok sıkı ne çok bol. Tam orta kararda yapalım. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. 12 tanesi şu çok uzun gelecektir. Yine burası gibi onu biz 11 tane yapalım. Yani 11 tane sık iğne yapalım. Doldurduğumuz zaman bir eksiltme 10 taneye düşecektir. Buraya bir tane, buraya 2. Burası 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Geldim hemen buraya. Burada 2 tane. Burada 3 tane. Burayı 11 tane doldurmuş oldum. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Buraya 2 tane yaptık değil mi başta? Bakıyorum. Evet. 1 ve 2. Hemen buradaki tepe noktalarına batarak sık iğnemizi oluşturuyoruz. Şu köşede bir ovallik yapacağım. Şimdi bu köşede bir ovallik yapacağız. Bakıyorum. 1, 2, şu üçüncüyü de batıyorum. Tığ üstümü aldım. Şu trabzanın dibindeki yuvaya, bakın önünde de 1, 2 boşluk var. Buraya batıyorum. Burada bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına bu boşluğa da tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. Tığ üstümü aldım. Hemen yanına yarım trabzan ve buraya geliyorum, sık iğne. 1, 2. Bu köşeyi de biraz yuvarlaklaştırmış olduk bu sayede. Şimdi buraya geçiyorum. Buraya 3, 1, 2, 3. Geldim buraya 2, 1, 2. Omuzun birleştirme noktasındayım. Tam bunun şu tepe noktasına batıyorum. Burada zaten bir sıra geçmiştik. Onun üzerinden bir sıra geçeceğiz. Hepsine yuvalarına batıp
Şu ipi de şurada yedireceğim ben. Birleştirme noktasına geldim. Buraya batıyorum. Buraya 2 tane. Buraya 3. Buraya. Hemen karşı tarafla aynı yapmamız gerekiyor. Buraya 2 taneydi. 1 ve 2. Buraya bir yarım trabzan yapıyoruz önce. Çünkü geriden geliyoruz, yani bu şekilde. Bir tane ikili trabzan. Tekrar şu yuvaya batarak ikili trabzan ve 1 2 üçüncüye sık iğne. Burayı da yuvarlaklaştırmış olduk. Ve başlangıç bitiş noktama geldim. Burada tepe noktasına batacağım. Kaydırmamı yaptım. Bir sık iğne, yani zincir çıkarttım ve burada ipimi kesiyorum. Yine bu ipi arka tarafta yedirebilirsiniz. Evet, yakamdan bir sıra sık iğne geçtim. Hem de bu köşeleri yuvarlaklaştırmış oldum. Şu şekilde. Şimdi burada ön tarafta lastik çalışması yapacağız. Aynı kolumuzda yaptığımız gibi ipimizden bir tane zincir çıkartalım. Ve kazağımızın bu köşe noktasından başlıyoruz. Hemen şurada bir köşe noktası var. Buraya batıyorum. Buradan bir tane zincir çıkartıyorum. Ve bir zincirle kilitliyorum burayı. Hemen örgümü bu şekilde tutuyorum. Burada sık iğne olarak geçtiğimiz 11 tane sık iğne var. Burada hemen ilk baştakinden başlamıyorum. Çünkü bununla birlikte 11 tane olacak. Hemen onun yanındakinde şu şekilde ip burada, tığım burada. Aynı arka tarafı dönüyorduk ya, nasıl kolda lastik yaparken, o şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tam köşe noktasındaki ile birlikte 10. Bir zincir çekip örgümü böyle ön tarafa çeviriyordum. Burada hemen bir zincir çektiğimin altındaki, yani bir altındaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi yaptım. Kolda nasıl yapıyorsam burada da aynı şekilde. Bakın buraya batmıştım. Şimdi buraya batıyorum. Bir üste daha batıp örgümü dönüyordum. Ve bu şekilde sıra başına kadar devam edeceğiz. Yalnız ilik açacağız.
2 tane düğme deliği açmak yeterli olacaktır bunda. Bir zincir çektim. Düğmelerimizi alıyoruz. Bir tanesini göz kararı yapıyorum. Bir tanesini buraya denk gelecek şekilde, bir tanesini de bu boşluğa denk gelecek şekilde ilik yeri açacağım. Şimdi ben o zaman buraya kadar öreceğim. Burada bir ilik açacağım. Buraya kadar öreceğim. Burada bir ilik açacağım. Şimdi şu boşluğa kadar ilerleteyim ben. Şimdi bir ilik çalışması yapacağız. Göstermiş olduğum boşluğa geldim. Burada bir ilik çalışması yapacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir zincir çekip ön yüzüne dönüyorduk. Şimdi burada 10 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 4 düğme iliğini hani biraz bu tarafta istiyorsak bir sıra daha kaydırıyorum. 5 tane sık iğnemizi yaptık. 5 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 tane, pardon, 3 tane zincir çekiyoruz. Düğme deliğimiz kadar, genişlik kadar olması gerekiyor. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Düğmeniz ne kadar büyükse 3 4 1 2 3 4 5 tane burada vardı, 8. Yani 9. yuvaya batmam gerekiyor benim. 1 2 3 atlıyorum. 9. yuvaya batıyorum. Evet, 9. yuvaya battım. 10. yuvaya battım ve birlik kaydırmalarımı yapıyorum. Örgümün arka yüzüne dönüyorum. Bir, iki, üç. Bu ip gerçekten zorladı beni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnemi yaptım. Zincirimi çektim, ön tarafa döndüm. Bu şekilde düğme deliğimizi açmış olduk. Şimdi buradaki sırayı ben tamamlayacağım. Buraya kadar, yaka ucuna kadar, buraya kadar. Burada da bir ilik çalışması daha yapacağım. Buradaki sıramı tamamlamış olacağım. Yakamı sıra sonuna kadar getirdim. Burada ipimizi kopartmayacağız. Son sıradayım. Şimdi burada 2 tanesini birleştirdim, gittim, geldim. Tam tepe noktasındayım. Şurada dönüş noktasındayım. Birleştirdiğim yere tekrar batıyorum. Bir zincirle kaydırıyorum. Burada önce yakayı yapacağız. Daha sonrasında burayı işleyeceğiz. Şimdi bu yaka için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 zincir yeterli olacaktır. Şöyle katlayarak düşünüyorum. 19'u 18'e düşüreceğiz çünkü dönüşle birlikte. Şimdi hemen geri dönüp aynı bu etek ucunda yapmış olduğumuz, işte burada yapmış olduğumuz aynı işlemi devam ediyoruz lastik olarak. Bütün yuvalara batıp 18 tane sık iğne yapıyoruz.
ve 18. yuvaya batıyorum. Burada da yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 kaydırdım, arka tarafa döndüm. Yaka boyunca diğer tarafa kadar aynı bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle hemen buradan başlayıp şu noktaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, yakada sona doğru geliyoruz. Buradan başladık, buradan devam ettik. Şimdi burada son sırayı ördüm. Tam köşe noktasındayım. Buradan bir iki tane batıp geri döndüm, geldim. Bakın tam köşe noktasındayım. Yuvarlak kısımdayım. Şimdi buradan bu birleştirmeyi yapacağım ve bunun gibi bu tarafı başlayacağız. Bu tarafı yapacağız. Ondan öncesinde şuradaki ipleri çok iyi yedirmek gerekiyor gözükmemesi açısından. Ben birkaç sıra yedirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ipimiz geldiği yerden iğne ardı şeklinde şöyle bir iki tane yaptığınız zaman gözükmeyecek şekilde devam ettirin. Şöyle. Çektiğimiz zaman da ip kaymıyor. Bu şekilde iğne ardı gözükmeyecek şekilde yaptığınız zaman, ipleri yedirdiğiniz zaman, burada da vardı. Onu da o şekilde yedirdim. Bakın geri gelmiyor. Burada da vardı. Şu uç kısımdaydı. Onu da öyle iğne ardı yedirdim. Bakın sağlam. Bu zaten sık iğne ile birlikte yedirmiştik. Onu da yedirdim. Şuradaki ipimizi de, şurada bir ip vardı. Onu da şöyle şu yeşillerin içerisinden geçirdim. Bir kere iğne ardı yaptım. Bir iki kere. Baktım sökülecek gibi değil. İpimi kesiyorum. Hem temiz bir görüntü elde etmiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Bu mint yeşili çok açık su yeşili aslında ama videoda baya bir koyu görünüyor. Şimdi gelelim yakamızın bu tarafına. Bluzumuz yavaş yavaş bitmek üzere. Evet. Son yuvaya batıyorum. Köşe noktası burası. Bu birleştirme yeri zaten. Buraya battım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyoruz. 10 tane dolgu yapacağız. 11 zincir çekiyoruz. Çünkü şuna batamıyoruz. Yine bu tarafta nasıl yaptıysak aynı şekilde bu tarafta da devam ediyoruz. Hemen yandaki alttaki şöyle. Evet. Bu 11. zincir şurada sıkıştı. Hemen altındakine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine burada devam ediyorum.
Bakın şurada bir tane daha boşluğum var. 1 ve 2. Boşluğa battım, kaydırdım, dönüyorum. Yine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar burada ilik açmıyoruz. Sıra sonuna kadar aynen bu şekilde iç taraftan devam edelim. Yani yakamızın şu kısmına kadar aynı şekilde devam edelim. Evet, burada son sıradayım. Şimdi hepsini doldurdum. Son yuvaya da battım. Şimdi arkadaşlar burada şu şekilde birleştirme yapacağız. Tığımız bu tarafta. Şöyle alıyorum. Bak, birleştirmemi yaptım. Bak, son. Bu diptekine de batıp kaydırıyorum. 2 tane kaydırmış oldum. Bu şekilde burayı birbirine denk getirdim. Bu şekilde. Tığım burada. Şimdi buradaki yuvaları karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde tam dibine batmıyorum. Şu baştakini aldım. Buradan da buna batıyorum. Alıp kaydırarak birleştiriyorum. Baştakileri. Sonuncuya da battım. Zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Bu ipimizi de iyi yedirelim. Evet, bluzumuzu hep birlikte tamamlamış olduk. Bu şekilde şık bir bluz elde etmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomun beğeni butonuna basmayı unutmayın ve videomu bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Başka etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.